I very much appreciate the opportunity to once again meet with former Prime Minister Erdogan, now President Erdogan, and I want to congratulate him on his election victory. Cumhurbaşkanı seçilen eski başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar görüşme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. President Erdogan is one of the key leaders of our alliance, and Turkey obviously serves an extraordinarily important role in the alliance, in part because it is a bridge between Europe and the Middle East and the Muslim world, and in that capacity, his views on how we deal with some of the challenges arising in the southern front of NATO are very critical. NATO'da çok kilit bir ülke olan Türkiye ile burada Türkiye'nin önemli rolünden bahsedeceğiz ve aynı zamanda Türkiye'nin NATO içindeki hem Avrupa hem Orta Doğu hem de Müslüman dünyasını köprü görevi gören bir ülke olarak kendisinin görüşlerini almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle NATO'nun güney sınırındaki bazı zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda. So I look forward to a very productive discussion around issues that we're both deeply concerned about, principally the instability in Iraq and Syria and the emergence of ISIL as a threat to all our nations. Dolayısıyla burada çok verimli bir toplantı yapacağımızdan eminim. Özellikle Irak ve Suriye'deki istikrarsızlıktan ve IŞİD tehdidinden ve hepimize tehdit oluşturan bu IŞİD konusundan bahsedeceğimizden eminim. And I want to express my appreciation for the cooperation between U.S. and Turkish both military and intelligence services in dealing with the issue of foreign fighters, an area where we still have more work to do. Ve özellikle Türkiye ve Amerika arasındaki hem istihbarat hem de askeri alanda özellikle bu yabancı savaşçılar konusunda ki daha çok yapılması gereken çok iş olan bu konuda neler yapabileceğimizi konuşmak üzere sabırsızlıkla bekliyorum. We'll also have an opportunity to discuss the humanitarian elements of the ongoing conflict in Syria, where Turkey has borne an enormous burden and has been very generous in accommodating so many people who've been displaced from their homes by the violence. Ayrıca Suriye konusundaki insanlık krizinden ve Türkiye'nin çok cömert bir şekilde milyonlarca mülteciyi ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ben de öncelikle Sayın Obama ile NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmenin ve bölgemizde cereyan eden son gelişmelerin değerlendirilmesi fırsatını bulduğum için çok memnunum. Distinguished members of the press, I'm very pleased to have this occasion to meet President Obama on the margins of the NATO Leaders Summit to discuss some very important developments taking place in our region, especially most recently. Türkiye ile Amerika arasında model ortaklık çerçevesinde devam ede gelen bir hassas sürecimiz var. We have between Turkey and the United States a very important process of model partnership. Bu tabii bizi birçok konularda birbirimize çok daha yakınlaştırıyor. And this model partnership brings us close to each other on many issues. Ki bunların askeri plandaki en önemli çerçevesi NATO'dur. And on the military front, one of the most important areas of cooperation in this framework is NATO. Siyasi noktadaki, ekonomik, ticari, kültürel noktadaki birlikteliklerimiz var. We also have significant cooperation politically, economically, culturally and commercially. Tabii şu anda uzun zamandır bölgede Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Libya gibi birçok çevrede Ukrayna gibi konuların görüşüldüğü bir NATO zirvesi yaşadık. And we have had this time at NATO a very important summit where there was wide discussion about a number of issues and countries such as Syria, Iraq, Palestine, Egypt, Libya and Ukraine. Şimdi bunları da Sayın Obama ile birlikte bir değerlendirme imkanımız olacak. And we will now have an opportunity to discuss these issues in some depth with President Obama. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğiz. And we will make best use of this opportunity to do so. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you, everybody. I'll Thank see you you. in a bit.